Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Ben güzel bir güne uyandım. Bugünkü videomuzda klasik, sıradan bir yaz günü. Karavanda nasıl yaşanır? Bunu yaşatmaya çalışacağım size. Elimden geldiğince çekimlerimle becerebilirsem. Soruyorsunuz tek başına hani sıkılıyor musun? Ne yapıyorsun bütün gün? Biraz böyle onu hissettirmek istiyorum aslında. Bakın bakalım sıkılıyor muyum, ne yapıyorum? Biraz anlatacağım, bunlardan bahsedeceğim videomda. Şimdi sabah kalktım malum. Önce yatağı topla, temizliği yap, biraz esne. Gördünüz zaten bunları. Şimdi yüzümü yıkamak için ne yapacağım? Su kullanacak değilim herhalde. Depomuzu şeyli kullanıyorum. Ne? Tutumlu, idareli kullanıyorum. O yüzden şimdi birazdan denize gireceğim. Harika bir deniz. Böyle pırıl pırıl, sabahları acayip güzel oluyor. Hiç kimse olmuyor. Zaten sezon da başlamadığı için zaten kimse yok da. Yine de tek tük insanlar gelebiliyor. Sabah kimsecikler olmuyor. Şu an bir iki kişi görüyorum. Denize gireceğim. Ondan sonra bakın bakalım gün nasıl geçiyor. Neler yapıyoruz efendim. Evet, denizimize girdiğimize göre canınız çekti değil mi? Ay üzgünüm ya. Yani siz de kavuşamayanlar tez zamanda kavuşsun inşallah. Ne diyeyim? Yani benim çok canım çekerdi. Çünkü çok özlüyorum ben denizi, kışları. Böyle bir an önce yaz gelsin denize gireyim diye. Su da bir güzel ki. Neyse buraya geçiyoruz. Şimdi ben kahvaltı hazırlayacağım. Ama öncesinde bugün burada pazar kuruluyor. O yüzden pazara gideceğim. Motoruma atlayıp pazardan birkaç böyle sebze bir şeyler alacağım. Belki yemek bile yaparım akşama doğru, belli mi olur? Yani bakarız. Gidelim hadi pazara. Üç tane de soğan alayım. Biraz pembe domates, 5 tane patates, 3 tane soğan, biraz nektarin, işte az kayısı, 2'şer tane de kırmızı biber, patlıcan ve kabak. Evet, böyle taneyle alıyorum. Toplamda 75 TL tuttu. Burası böylece. Güzel. Evet, artık kahvaltıya başlayabiliriz. Şimdi önce pazardan aldıklarımı kaldıracağım. Bakın size şöyle bir şey göstereceğim. Ben bunun içinde saklıyorum patatesi, soğanı, işte sarımsağı falan. Böylece hiç dışarı koku vermiyor. Aklınızda bulunsun. Hem yer de işgal etmiyor. Pratikte bir kutu böyle. Çünkü buzdolabına koyamıyoruz malumunuz. Böyle bir şey. Biliyorsunuzdur, saklama kabı işte. Ya. Şimdi önce tabii ki ne yapacağız? Çay demleyeceğiz. Çaysız olmaz. Ben kahveci değilim. Çaycıyım. Sabah ve akşamüstü seviyorum çay içmeyi. İşte biraz domates, biber, peynir, zeytin, böyle bir şeyler yiyeceğim. Önceden kahvaltı benim için özellikle çalıştığım dönemlerde, yani hafta sonu olsa da şöyle güzel bir serpme kahvaltı yesem diye çok özenirdim. Çünkü çok nadir kahvaltı edebiliyordum. Yani çalışırken ne oluyor? İşe gidiyorsun. İş yerinde artık ne bulursan. İşte sandviçti, poğaçaydı, işte simitti. Öyle şeyler yiyorsun. O yüzden kahvaltı çok değerli oluyor. Hala kahvaltı çok değerli. Kahvaltı yapmadan saat 2 oldu. Kahvaltı hala yapmadıysam yine yemek yiyemem ben. Önce kahvaltı yapılacak. Ama artık biraz daha şey oldu galiba. Bu son bir aydır. İyice küçüldü. Porsiyonlarım küçüldü. Kahvaltıya da yansıdı. Böyle bir tabak bir şeyle idare ediyorum artık ya. Az yiyorum galiba.
Niye böyle oldu bilmiyorum. Yani neyse, hazırlayayım ben. Olmadı. Gene yiyemedim. Evet. Demek ki neymiş? Midemiz hala çok da fazla yemek alamıyormuş. Hala sindirme problemimiz var. Sindirim sıkıntısı yaşıyorum. Ama sindireceğim yakında. Kahvaltımı da bitirip bulaşıklarımı da yıkadığıma göre, ki bulaşık dediğim bir çatal bir bıçak. Böyle yapmanız gerekiyor karavanda arkadaşlar. Tek başınızaysanız, misafiriniz geldi, özel durumlar olabilir ama tek başınızaysanız bir tane tabağa her şeyinizi koyacaksınız. Peynirinizi, domatesinizi neyse. Minimum su tüketerek ve bulaşık çıkartarak, ki bunu bence evde de böyle yapmak lazım. Yani çok fazla su harcamamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bir çatal bir bıçak yıkadım çünkü zaten tabağı yıkamama gerek kaldı. Yiyemedim. Evet, şimdi biraz sohbet edebiliriz. Çok sık aldığım bir soru olduğu için bunun üzerine konuşmak istedim. Yalnız başına seyahat etmekten sıkılmıyor musun? Yalnız başına seyahat etmekten korkmuyor musun? Bu iki soru üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar. Bu soruyu öncelikle anlayabiliyorum çünkü öncesinde, yani ben İstanbul'da yaşar ve çalışırken benim için yalnız başına bir şey yapmak olağanüstü sıkıcı, korkutucu. Korkmak ama bir zarar gelecek anlamında değil, böyle iç daraltıcı bir şeydi. Yani yalnız kalma korkusu vardı ve bence bu birçok insanda, bizim toplumumuzda mı özel bilmiyorum, onun analizini yapamayacağım ama bizim toplumumuzda çok sık gözlemlediğim bir şey. Yalnızlık korkusu var, yalnız ölme korkusu var. Yani etrafında hep birileri olsun isteği var. Ama bu nasıl bir şeye sürüklüyor insanı biliyor musunuz? Bir insan yalnız başına bir şeyler yapmaktan keyif almıyorsa, her zaman ama her zaman ihtiyacı neyse o ihtiyacı doğrultusunda insanları etrafına çeker. Yani istediği için değil, bir takım ihtiyaçlarını yerine getirmesi için o insanları etrafına çeker. Bu özel ilişkisinde de böyledir, arkadaşlık ilişkisinde de böyledir. Ya da yapmak istediği birçok şey için birilerini beklemek zorundadır. Çünkü yalnız adım atamayacağı için hep başkasının keyfini beklemek durumundadır. Hayat böyle geçer gider. Şimdi tabii yalnızlıktan çekinen insanlar bunu böyle ifade edebilir ama bunu tam anlamıyla hissedemeyebilir. Bende ne oldu da ne değişti de ben yalnızlıktan bu kadar keyif almaya başladım? Nasıl yaptım bunu derseniz de açıkçası spesifik şöyle bir şey oldu diye size söyleyemem. Bu bir süreç. Ama kendimle ilgili ben çok fazla çalışmalar yaptım. Yani benim hayatımın amacı herhalde en öncelikli amacı kendimi daha iyi bir noktaya getirebilmek, maksimum potansiyelimi yaşayabilmek, en iyi Yasemin versiyonu neyse ona ulaşabilmek. O yüzden de bununla ilgili senelerdir uğraşıyorum. Yani sadece bu böyle konuşarak, okuyarak falan değil, bir takım çalışmalar da yapıyorum bununla ilgili. 4 senedir hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü 4 senedir sanırım, bilmiyorum yani hiçbir zaman tam olmuyoruz da daha tam hissediyorum diyebilirim. Yani bu hayatta daha iyi ve tatmin hissettiğim için olabilir bu. İleride belki tekrardan olacak yani bir takım çalışmalar. Şu anda oldukça dengede ve iyi hissettiğim bir dönemdeyim diyebiliriz. Ben bu çalışmaların sonucunda yalnızlığımı o kadar sever hale geldim ki yani aksi bir şey düşünemiyorum zaten ya. Demin söylediğim şey çok önemliydi. Umarım hissettirebilmişimdir. Tekrar söylüyorum. Eğer ben yalnızlığımdan keyif almazsam hep başkalarına muhtaç olurum. Bir diğer söylemi bu. Yani ben bu hayatı yaşamak için böyle bir şey yaşamak istiyorum ben. Yolda olmak istiyorum. Ne yapayım şimdi? Birini bulmak o kadar zor ki bunun için. Ya bu illi sevgili, eş olmak zorunda değil. Arkadaş ya kimse etrafında, şimdi ben bir kere bu niyetle yola çıkarak birini seçersem de bir sıkıntı. Çünkü seçtiğim insanı kalpten seçiyor olmam gerekiyor. Yani buradan seçip sonrasında aynı yolda ilerleyebiliyorsak ne mutlu. Ama işte genelde insanlarda tersi şekilde işliyor. Bir ihtiyaç doğuyor ve o ihtiyaca yönelik etrafına insanları çekiyor.
Bu bence çok zararlı. İnsanın kendi yaptığı büyük bir haksızlık. Yani yalnız olmaktan da haliyle çok keyif alıyorum. Yani hiç sıkılmıyorum. Zaman zaman sıkılıyorum evet, ama bu birileriyle de sıkılabilirsiniz. Şehirde yaşarken de, çalışırken de pek çok şeyde sıkılabilirsiniz. Yani bu hayatta daha çok sıkılınıyor diye bir şey yok. Bu insana özgü bir şey sıkılmak yani. Artı sıkılmamak için bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Yani bütün gün ben böyle oturursam bir kere tatminsizlik yaşamaya başlarım. Yani sıkıntı oradan kaynaklanır. Yani hayatım geçiyor gidiyor, ne yapıyorum ben diye sorgularım. Ölüp gideceğiz. Yani ve birçok insanın ölmeden önce en büyük yaşadığı pişmanlık bu ya. Geçmişte yapabilecekken yapmadığı şeyler. Bunun araştırmaları var. Yani çok fazla insanların tekrar ettiği bir şey bu. Yapabileceğini bildiğin halde, istediğin halde yapmadığın şeyler için pişmanlık duyuyorsun. Ve ya şu da çok enteresandır ki insan her yaşında önceki 10-20 senesindeki yaşına dönüp o yaşta yapabilirdim ama şimdi olmaz diyor. Ya da çocuğum var olmaz diyor. Ya da param yok olmaz diyor. Yani bir şekilde hep bir bahanesi var. Hep. Ya çok gerçekçi, somut engelleri olabilir ama birçoğumuzun sadece bahanesi var bir şeyleri yapmak için. Sıkılmak bile bir bahane belki de. O yüzden gönülden diliyorum. Bu hayatlarınızın bu şekilde, hayatlarımızın, kendimi de katıyorum, bu şekilde içine etmeyelim diye. Şimdi sıkılmamak için önerilere gelelim. Ben ne yapıyorum sıkılmamak için? Bir kere benim için sürekli yeni bir şeyler öğrenmek en büyük tutku. Çok heyecan duyuyorum. Yeni bir şey keşfetmek, yeni yer keşfetmek, yeni insanlar tanımak ve yeni bir şeyler üretmek, yapmak. Ya çalışırken hiç vakit ayıramadığım şeyler yapıyorum mesela. Ne? Müzik ya. Müzik hep böyle hayalimdi. Ay ne güzel çalarlar derdim, ne güzel söylerler derdim ama hiç fırsatım olmadı. Yani fırsat yaratılırdı belki ama orada değilmişim. 2 sene işte pandemi başlamadan önce karavanı aldım, aşağı koydum çünkü ben alır almaz pandemi patladı ve seyahat yasağı geldi. O sırada İzmit'te ailemin yanındaydım. 3 ay evde oturdum ve o zaman yaptığım şey hemen gittim kendime bir ukulele aldım. YouTube'dan videoları açtım. Sabahtan akşama, inanın sabahtan akşama çalıyordum. Yani o kadar keyif alıyordum ki onu çalmaktan. Öğrenme isteğim de çok fazlaydı. Böyle hayal kuruyordum işte sahilde işte karavanımda çalacağım, işte yani insanlarla birlikte çalacağım gibi ve böyle çok teşvik ediyordu beni. O arada işte yoga yapmaya, spor yapmaya başladım falan. İşte el işi bir şeyler boyuyordum, ediyordum. Yani günlerimi kendimce üreterek geçiriyordum. Dolayısıyla sıkılmaya benim vaktim yoktu zaten. İnsanlar çalışmayı sıkılma korkusuyla yaşıyor. Birçok insan. Yani yeterli parası olduğu halde zaten hani kaygı çok büyük. Yeterli parası olduğunu hiçbir zaman hissetmiyor da hani ola ki hissetti. O zaman da ben çalışmazsam ne yapacağım diye düşünüyor. İşte bu çok tehlikeli bir kafa. Çünkü eğer yaptığın işi seviyorsan müthiş, devam et. Ama yaptığın işi sevmeyerek sırf çalışmazsam ne yapacağım diyorsan bil ki zamanını öldürüyorsun. Allah'ım, o kadar kıymetli bir şey ki zaman. Onu öldürüyorsun ya. Senelerin geçiyor. Neymiş? Boşta kalıp ne yapacağım korkusu. O kadar çok yapacak şey var ki. O kadar çok şey. Herkese göre o kadar çok şey var. Yeter ki iste. Ben bu tarz şeylerle uğraşmak, yeni bir şeyler öğrenmek. Şimdi mesela bendir çalmaya başladım. Bendir öğreniyorum. Sıkılma mevzusu böyle arkadaşlar. Sıkılmıyorum. Kaldı ki sürekli yalnız değilim. Yalnız olmak istemediğimde yalnız olmuyorum. Sosyalleşeceğim bir sürü arkadaşım var. Şu anda yani Türkiye'nin pek çok şehrinde bir sürü arkadaşım var. Çünkü yolda olmak böyle bir şey. Her gittiğiniz yerde birileriyle tanışıyorsunuz. Bir sürü güzel ruhla denk geliyorsunuz. O yüzden de yalnız hiç hissetmiyorum ben ya. Arada sıkılıyorum falan ama sıkıcan iyidir. Çıkışı güzeldir onun yani. Biraz böyle sakin, dingin, bir böyle geçip giderken o sıkıntı, üzüntü izlemek lazım. Bunlar çok zor, evet. Bana da zaman zaman çok zor geliyor. Ama şu hissim var. Bu, o kötü hislerdeyken bu hisler gelip geçecek. Geçecek, sakin ol, bunu da yaşaman gerekiyor. Biraz bekle diyebiliyorum. Bunlar çok zaman aldı. Bunları diyebilmek çok çalışmalar sonrası oldu. Şimdi ikinci soruya geçecek olursak, korkmuyor musun? Yani korkmuyorum. Korktuğum şeyler var. Yani ormanda tek başıma, araba da yok. Mesela çadırda kalayım ama ayı da var. Biliyorum. Korkarım gibi.
Ya da çok ıssız bir yerdeyimdir, birileri gelir, rahatsız etme potansiyeli olan, korkarım. Ama şu var, yani kimse korkusuz değil. Korkuyorum diye bir şey yapmıyor olmayacağım ben bu hayatta. Onu çok net biliyorum. Eğer çok istiyorsam, aldığım haz çok büyükse yemişim korkusunu. Yani korku duygusundan çok daha büyük bir duygu var burada. O da çok büyük bir haz ve tatmin. Hayatımı doya doya, güzel, istediğim şekilde yaşıyorum hissi. Bu öyle yüce bir his ki korku yani yanında bu kadar kalıyor. Var o içeride bir yerlerde, arada böyle bir çıkmaya çalışıyor ama bu öyle bir bastırıyor ki onu. O yüzden korku da sıkılmak gibi konuşulmayacak bir mevzu benim için. Yani Allah kötü şeyler yaşatmasın. Yaşıyorsak da seçim, özetle. Böyle, bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz. Sorun lütfen, yorumlarda paylaşın. Şimdi ben biraz çayımı içeceğim. Biraz bendirimi çalacağım. Çok fazla hareket etmeyeceğim bugün. Yoldan yeni geldim dün ve epey uzun bir yoldu. Biraz böyle karavanda dinleneceğim. Denize gireceğim. Belki biraz spor yaparım sonra. Öyle. Yine bir sonraki etkinlikte az sonra görüşürüz. Daha bunun akşamüstü seansları var. Yani şöyle bir günüm nasıl geçiyor dediysem oraları da bir görün.